Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün penye kumaştan çok basit bir A kesimi çan elbise dikeceğiz arkadaşlar. Kumaşımı 4 kat katladım. Bakın, 4 kat katladım. Kapalı kenarlar burada, açık kenar burada. Hemen kumaşımın üzerinden bir düzeltme çizgisi çekiyorum. Ense için 9 santim yerleştiriyorum. Elbisemiz düşük kollu olacak. O yüzden şöyle kumaşımın verdiği kadar kol düşüklüğü yapacağım. Şuradan 5 santim düşüyorum. Omuz başından hemen şöyle düşük omzumuzu çiziyoruz arkadaşlar. Omzumuz şöyle 26 santim olsun. Çok da geniş olmasın. Buraya hemen dik açı yaparak şöyle bir miktar çizelim. Ve kol açıklığımız, kol ağzı 23 santim yeterli. Şimdi omuz başından hemen 44 santim bel düşüklüğü, mezroyu kaldırmadan hemen 20 santim kalça düşüklüğü yapıyorum. Çiziyorum ve elbisemin boyunu şöyle 102 santimden çiziyorum kıvırma payıyla beraber. 102 santimden çizelim. Kalça hattımızı uzatalım. Bel hattımızı uzatalım. Ve bel ölçümüzü yerleştirelim arkadaşlar. Bel ölçümüz bel ölçümüz 27 santim. Kalça ölçümüz ise 32 santim. Yaka için 3 santim ense düşüklüğünü alıyorum. Ön ve arka birlikte çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi riga cetvelimle belimizin düşüklüğünü yapalım. Şöyle. Hemen cetvelimi çeviriyorum. Kalça düşüklüğünü veriyorum. Ve elbisemiz A kesimi elbise olacağı için kalçadan sonra kumaşımın verdiği kadar açıyorum. Böyle. Evet. Şimdi belden yukarı biraz düz çizelim. Bu oyun hoşuma gitmedi arkadaşlar. Ve şurayı şöyle yuvarlayalım. Evet, böyle daha güzel durdu. Şimdi 4 kat kumaşımızı keselim. Dikiş payı vermiyorum. Dikiş payları için de overlock'ta da dikeceğim. Yalnız kol için 1-2 santim şöyle katlama payı veriyorum. Elbisemizi kesiyoruz. Dört katı birden kestim. Arka ve ön çıktı arkadaşlar. Şimdi elbisemi yukarı çekerek etek ucundaki düzeltmeyi yapacağım. Etek ucundaki şu köşede sivrilik olmasın diye yarıya kadar düz geldikten sonra yuvarlayarak kesiyorum. Şöyle biraz da yuvarlak olsun istedim.
Bu şekilde kestik. Şimdi tek katımızı ayıralım. Şöyle tek katımızı ayıralım. Tek katımızı da ön için değişiklikleri yapalım. Şimdi ben yaka oyacağım. Arkadaşlar siz istediğiniz yakayı yapabilirsiniz. Ben sıfır yaka yapacağım. Sıfır yaka için de şöyle 3 santim inmiştik. 11 santim yeterli. 11 santimden işaretini atıyorum. 1-2 santim düz kestikten sonra yaka kavisimi vermeye başlıyorum. Yakamızı oyduk. Omuz başından 0 girerek 1 santim düşüklük vererek kesiyorum. Evet, şimdi kesimimiz tamam arkadaşlar. Dikime geçiyoruz. Her zamanki gibi ben arka bedeni alta katlıyorum. Şu şekilde koyuyorum. Omuzlardan başlayacağım dikmeye. Bu şekilde omuzlarımızı dikiyoruz. Elbisemizin tek omzunu diktik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 4 santimden de bir biye kestim. Şimdi elbisemin yakasını biye ile temizleyeceğim. Elbisemin ters yüzünü koyuyorum. Biyemin düz yüzünü ters yüzüne yapıştırarak şöyle makinede dikeceğiz. Bir makine ayağından gördüğünüz gibi biyemizi hafiften çektirerek dikiyoruz. Kumaşımız likralı olduğu için düz kestik biyemizi. Ama kumaşım likrasız bir kumaş olsaydı verevine kesecektik. Bunu da unutmayalım. Evet, şimdi devam ediyoruz. Elbisemin yakasını payıyla birlikte yukarı doğru ütülüyoruz şöyle. Düz yüzünü çevirip şu şekilde 1 santimden katlayarak tekrardan biyemizi dikiyoruz. Bakın payımızı yukarı katladık ve biyemizi bu şekilde tekrar düz yüzünden dikiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yakayı biye ile temizledik arkadaşlar. Şimdi ikinci omzumuzu hemen burada düz dikişte şöyle kapatıyorum. Biyeleri üst üste denk getirerek şuradan kaydırmadan kapatıyorum. Overlock'ta elbisemizi tamamlıyoruz. Her zaman olduğu gibi overlock'ta kıstırma dikişini yapıyoruz.
kol altından başlayarak yanını kapatıyoruz. Etek ucunu da ovarlıkla temizliyorum. Etek ucunu da düz dikişte kapatıyoruz. Katlıyoruz. Kolumuzu da katlıyoruz. Evet arkadaşlar, elbisemizin bitmiş hali gördüğünüz gibi çok şık ve güzel oldu. Penye kumaştan harika bir elbise oldu arkadaşlar. Bakın, yakabiyemiz, eteğimizin godeleri çok şık oldu arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.